Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Excel'de iki farklı tipte ampulü nasıl yakıp söndürebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Şimdi hazırladığım örneğin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için şuraya geliyorum. Kapalıyı buradan açık konuma getirdiğimde her iki ampul de yanıyor. Kapalı duruma getirdiğimde ise kapanıyor. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için sayfa 2'ye geliyorum ve şuraya. Öncelikle buraya şuradan veri doğrulamadan listeyi seçiyorum ve şuraya kaynak kısmına açık diyorum. Noktalı virgül kapalı diyorum. Tamam diyorum ve şuradan açık kapalıyı seçebiliyorum artık. Anahtarımız burası olacak. Daha sonra şurada bir hücreyi seçip ekleye geliyorum ve buradan simgeye tıklıyorum. Simgeden ise şu Segoe şunu seçeceğim. Segoe UI sembol. Buradan da ampul arayacağım. Dikkat etmek gerekiyor. Tabii kaçırmamak gerekiyor. Çok fazla sembol var çünkü. Fazlasıyla karışık burası. Şu değil. Güneş sembolü o. Güneşi de seçebiliriz aslında. Bulmakta zorlanıyorum. Nihayet buldum, galiba bu. Evet, bu. Şunu biraz büyütelim. Ve ortalayalım şu şekilde. Biraz daha büyüteyim. Evet, doğru bu. Burası seçiliyken şuradan koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları yönet. Yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum. Shift eşittir. Şu hücre eşit açık ise git şunu şöyle turuncu yap. Tamam diyelim. Uygula. Tamam. Sanırım bir hata yaptım. Kural düzenle. Şunu çift tırnak arasına almam lazımdı. Uygula. Tamam. Evet, şimdi oldu. Şimdi diğer ampulü, yani şunu yapmak için yapmamız gereken şu.
internetten öncelikle Light Bulb Royalty Free Image diyoruz. Ondan sonra da şunları buluyoruz. Bunu bilgisayarımıza indiriyoruz veya kopyalıyoruz buradan. Daha sonra geliyorum. Şuraya ekle. Ben daha önce indirmiştim bunu. İndirilenlerden şunu seçiyorum. Bu şekilde ayarlıyorum bunu. Resmi tekrar seçiyorum. Buradan resim biçiminden kırpa geliyorum. Ve aşağıdan şunu şuraya kadar kırpıyorum. Şurayı da kırpabiliriz. Biraz. Üstten de. Tamam diyorum. Bunu Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bir tane daha yapıyorum. Ve bunu seçip tekrar kırpıyorum. Onu da şuradan yapacağım. Şu şekilde yapacağım yani. Bunu da sadece şuradan. Şöyle. Teke tek bırakıyoruz bunları. Burası seçiliyken de şuradan arka planı kaldır diyorum. Ve buradan korunacak alanları belirliyorum. Yani şunları. Şunlar korunacak alanlar. Şunları sileceğim. Ve şunu. Ampul bu şekilde net bir şekilde görünmesi gerekiyor. Evet. OK dediğim zaman sadece ampul kaldı. Aynı şekilde buna da yapacağım. Tamam. Bu da tamamdır. Bir kez daha kırpacağız bunları ve 0'a 0 yapacağız. Şu şekilde. Bunu da yapacağım o şekilde. 0'a 0. Evet, tamam, istediğim gibi oldu. Şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Eğer şurası eşit çift tırnak açık ise bir yaz, değilse yok say. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Evet, şurada noktalı virgül koymayı unuttuk. İki nokta üstü olmuş. Yanlış oldu. Şurada da aynı şekilde. Tamam. Şimdi aşağı doğru çektiriyorum ve bunu da yukarı seçiyorum. Şu açığı kapalı yapacağım. Açık, kapalı şeklinde. Şimdi boşluk bir yere tıklıyorum. Ekleye geliyorum buradan. Ve şuradan da şu grafiğimi seçeceğim. Sağ klik. Veri seç diyorum. Ekle. Şuna açıklayacağım. X değeri olarak 1. Y değeri olarak ise şunu seçeceğim. Tamam. Ekle. Kapalı. Yine X değeri 1. Şunu ise şunu seçeceğim. Tamam diyorum. Bu arada görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şu grafiğimi biraz büyüteyim. Ve şunun ortaya gelmesini sağlayacağım. O yüzden şurasını şunu 0, şunu 2, aynı şekilde şunu 0, şunu 2 yapacağım.
ve şuradan kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Eksenleri kaldırıyorum. Tam ortalayacağım bu şekilde. Şimdi burası kapalıyken şunu seçiyorum. Ctrl C. Şu noktayı seçeceğim. Ctrl V. Şunu açık yapacağım. Şunu kopyalıyorum. Ctrl C. Şu mavi noktayı seçiyorum. Ctrl V. Şunu grafiğimi seçiyorum. Biçimden. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Ve şunu biraz büyüteceğim. Şimdi açık. Kapalı. Evet. İstediğim oldu. Şunları beyaz yapabilirim. Şunları silebilirim. Şunu da ortaya çektiğim zaman tamamdır. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.